Herkese merhabalar dostlarım, herkese merhabalar kardeşlerim. Bugünkü bahsedeceğim konu sizlere Vallahi Hades. Daha önce bu topluluğu duydunuz mu bilmiyorum. Yunanca konuşan Müslümanların hikayesi bu. Çok fazla görsel bulamadım, birkaç bayrak ve birkaç toplu fotoğraf bulabildim. O yüzden ben de genelde Osmanlı, İstanbul, Yunanistan, Hristiyanlık, Müslümanlık birkaç görsele yer vereceğim. Saçma sapan görseller ekleyip de konuyu daha çok karmaşık hale getirmeyeyim dedim. Sadece en baştaki görselleri bulabildim. Bu yüzden kusura bakmayın, çok fazla görsel bulamadım. Hadi yavaş yavaş konumuza giriş yapalım. Vallahi Hades kimdir diye soracak olursanız, bu topluluk Osmanlı döneminde Yunanistan'ın Batı Makedonya bölgesinde, özellikle Anaseliça, günümüzde Neopoli, Grevana ve çevresinde yaşamış olan Yunanca konuşan Müslüman bir topluluktur. Osmanlı idaresi altında yaşarken Hristiyanlıktan İslam'a geçen bu grup dil olarak Yunancayı korumuş, ancak dini inançları nedeniyle Osmanlı Müslüman nüfus arasında yer değişimi almıştır. Yani nüfus mübadelesi yapıldığında bu insanlar da Türkiye'ye gönderilmiştir. Karamanlıları biliyorsunuzdur, Yunanca yazanları. Onlar nasıl Yunanistan'a gönderildiyse dini açıdan bunlar da Müslüman olduğu için Türkiye'ye gönderilmişler. Vallahi Hadesler diğer Müslüman topluluklardan farklı olarak Türkçe veya Arnavutça değil Yunanca konuşuyorlardı. Ancak konuşmalarında Arapça, Osmanlı Türkçesi ve İslami terimlerin karıştığı bir Yunanca lehçesi kullanıyorlardı. Bu durum onları Osmanlı'daki diğer Müslüman topluluklardan ayırıyordu tabii ki de. Bu insanların kökenine bakacak olursak, bu insanların kökeni tam olarak bilinmese de tarihçiler onların Ortodoks Hristiyan Yunanlılar arasında İslam'ı seçen, İslam'a geçen bir grup olduğu konusunda hemfikir. Osmanlı Devleti'nin 15 ve 16. yüzyıllarında Balkanlardaki fetihleri sırasında bazı bölgelerde yaşayan Yunan halklarının bir kısmı zorla veya gönüllü olarak İslam'a geçmiş ve zamanla Vallahi Hades kimliği oluşturmuştur. Bazı kaynaklara göre bu topluluk 17. yüzyıldan itibaren yoğun şekilde Müslümanlaşmış ve bu süreç Osmanlı'nın vergilendirme sistemi cizye vergisinden muaf olma ve dini özgürlük politikaları nedeniyle hızlanmıştır. Ancak bu topluluk etnik olarak Yunan kökenliydi ve Osmanlı yönetimi altında din değiştirseler de Yunancayı kullanmaya devam ettiler. Vallahi Hades isminin kökeni hakkında farklı teoriler bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar bu ismin Osmanlı Türkçesindeki vallahi, Allah'a yemin ederim ifadesinden türediğini öne sürmektedir. Diğer bir görüşe göre ise Vallahi Hades kelimesi vlah, eflak kelimesiyle bağlantılıdır. Ancak tarihçiler bunun pek olası olmadığını söylüyor. Osmanlı döneminde bu topluluğun durumuna bakacak olursak, Osmanlı yönetimi altında Vallahi Hadesler diğer Müslüman topluluklarla dini kimlik açısından eşit statüdeydi, ancak etnik ve dinsel olarak farklı bir konumdaydılar. Bu topluluk Yunanca konuşmaya devam ettiler, ancak Müslüman isimler aldılar. Camilerde ve dini ritüellerde Arapça ve Osmanlı Türkçesi kullanmaya başladılar. Eğitimlerini Osmanlı sistemine göre aldılar, ancak günlük hayatta Yunancayı kullanmaya devam ettiler. Yunan komşularıyla etkileşim halindeydiler, ancak dini ayrım nedeniyle tam anlamıyla asimile olmadılar. 1923 yılına gelindiğinde ise Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi anlaşması gereği Müslüman olan Vallahi Hadesler Türk olarak sınıflandırıldı ve Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldılar. Nüfus mübadelesi Türkiye'deki Ortodoks Hristiyanların Yunanistan'a, Yunanistan'daki Müslümanların Türkiye'ye zorunlu göç etmesini öngörüyordu. Bu toplulukta Müslüman oldukları için Yunanistan'dan ayrılmak zorunda bırakıldılar. Ancak kendilerini etnik olarak Türk olarak değil, Müslüman Yunanlılar olarak görüyorlardı. Türkiye'ye geldiklerinde büyük bir kimlik sorunu yaşadılar, çünkü Yunanca konuşuyorlardı. Bu yüzden birçok Türk onları Yunanlı olarak görüyordu. Türk kültürüne tam olarak entegre olmamışlardı, çünkü Osmanlı döneminde bile ayrı bir topluluk olarak yaşıyorlardı. Türkçe öğrenmek zorunda kaldılar, çünkü yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde Yunanca konuşmaları hoş karşılanmıyordu. Mübadele sırasında bu insanlar Türkiye'ye göç ettiklerinde öncelikle Batı Anadolu ve Trakya bölgesine yerleşmişlerdir. Bugün onların torunları yaşadığı başlıca yerler şuralardır:
Edirne ve Kırıkkale, Çanakkale ve Balıkesir, İzmir ve Manisa, Bursa ve çevresidir. Bazı aileler İstanbul'a yerleşmiş ancak topluluk olarak bir arada kalamamışlardır. Günümüzde bu topluluktan kalan insanların büyük kısmı asimile olmuş ve artık Yunanca konuşan kimse kalmamıştır. Günümüzde ise bugün Vallahadesler etnik olarak tam olarak tanınan bir grup değildir. Türkiye'deki Vallahadesler artık Türkçe konuşmaktadır ve kendilerini Türk Müslüman kimliğiyle tanımlamaktalardır. Yunanistan'da ise Vallahades topluluğundan kimse kalmamıştır. Ancak bazı Yunan tarihçiler onların kültürel ve tarihi mirasının korunması gerektiğini savunmaktadır. Sonuç olarak Osmanlı döneminde Yunanca konuşan Müslüman bir topluluk olarak ortaya çıkmış, dini ve etnik kimlikleri arasında sıkışıp kalmış bir grup olmuştur. Yunanistan'da Osmanlı mirası olarak kalan bu topluluk 1923 nüfus mübadelesi sonucunda Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Burada Türk kimliğine asimile olmuşlardır. Bugün bu topluluk dili ve kültürü büyük ölçüde kaybolmuştur. Ancak onların tarihi Balkanlardaki kültürel çeşitliliğin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasının en önemli bir parçası olarak hatırlanmaya devam edilmektedir. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Tüm bulabildiğim bilgileri size aktardım. YouTube'a da baktım. Genellikle birkaç video bulabildim. O da Yunancaydı. Ben de elimden gelen tüm bilgileri derleyip toplayıp size aktardım. Böyle bir video ortaya çıktı. Bu arada son olarak unutmamamız gereken en önemli şey hangi düşüncenin daha baskın olduğundan ya da hangi etkenin bizi yönlendirdiğinden çok aslında nasıl bir insan olduğumuz önemlidir. Günümüzde bu tür ayrımlar bizi sadece bölüyor. Oysa ki bizi geçmişte değerli kılan şey iyi bir insan olabilmektir. Adil, vicdanlı ve empati sahibi bireyler olarak yaşamımızı sürdürmektir en önemli olan. Fikirlerimiz, inançlarımız farklı olabilir ama sonunda hepimiz aynı dünyayı paylaşıyoruz. Önemli olan birbirimizi anlamaya çalışmak ve ortak bir geleceği inşa edebilmektir. Geçmişte de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Eğer bu kafayla gidersek gelecekte de bunun sıkıntısını yaşarız diye düşünüyorum. Umarım daha güzel bir dünya kurabiliriz çocuklarımız için, geleceğimiz için, kendimiz için. Sürçülisan ettiysem affola, tüm bilgileri derledim ve sizle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, güzel günler görelim, daha güzel bir dünyada tekrar size merhaba diyebilmek için şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.